ekiminde saç ekildikten sonra hiçbir zaman o kıl dökülmeyecek diyoruz. Ama bu saç tuttuktan sonra, başarı sağlandıktan sonra böyle. Peki saç ekimi olduktan sonra ektiğimiz saçların başarılı bir şekilde tutması için hangi faktörler önemlidir? Ya da başarılı bir şekilde tutmamasına sebep olan faktörler nelerdir? Eğer hasta sigara içiyorsa, ne kadar fazla sigara içiciyse damarları o kadar kötü çalışacak ve böylelikle ekilen saçlar, transplante edilen saçlar güzel beslenemeyecek ve saç ekimi başarı şansı azalacaktır. Bu yüzden yoğun sigara içici ise bile transplantasyondan mümkünse bir hafta önce sigarayı bırakması ve yine mümkünse 2 hafta, 3 hafta sigara içmemesi önemlidir. Bunun dışında diyabet hastasıysa yine diyabet hastalarının damarları yine kötü çalıştığı için ve diyabetleri regüle değilse yara iyileşmesi iyi olamayacağı için ekilen saçlar başarılı alınsa bile, başarılı ekilse bile hastaya bağlı faktörler nedeniyle yeterince tutmayabilir. Bu yüzden yine kontrolsüz diyabet hastalarının önce şekerini regüle ediyoruz ve mümkün olduğu kadar damarlarının güzel çalışması için bazen ekim sonrası damarları güzel çalıştıracak ilaçlar verebiliyoruz. Saç ekiminde cerrahiye bağlı faktörler de önemli, hastaya bağlı faktörler kadar. Bu da nedir? Alımda greftlerin yeterince alınması. Greftler yeterince alındıysa, yeteri kadar yağ dokusu greftlerin çevresinde varsa, bu yağ dokusundaki yine kandan ve yağ dokusundan besleneceği için bu foliküller ekilen yerde yeteri kadar tutunacaklar ve orada başarılı bir şekilde hayatlarını sürdürecekler. Ama donör alınırken, motorla alınırken kırılırsa, kıl folikülleri kırılarak alınırsa, düzgün alınmazsa bu tabii ki bir alım hatası, cerrahi hatadır. Ya da hasta çok zayıfsa, kıl foliküllerinin çevresinde yeterince yağ dokusu yoksa, buna bağlı yağ dokusu azlığı ya da folikül kırıldığı için ekilse bile saçlar yeteri kadar zaten bu saçlar çıkmayacak. Sadece ekilecek ve orada kalacaklar. O saçlar saç olarak çıkmayacaktır. Bu da yine saç ekimini etkileyen faktörlerden biridir. Bunun dışında hasta ekimden sonra enfeksiyon kaparsa, temiz hijyene dikkat etmezse, travmaya maruz kalırsa, bir yerlere çarparsa ve travma nedeniyle o foliküller hasar görürse yine ekilen saçlar çok başarılı bir cerrahi yapılsa bile ekilen saçlar maalesef tutmayacaktır. Yani saç ekiminde ekime bağlı, cerrahiye bağlı faktörler, hastaya bağlı faktörler ve işlem sonrası, cerrahi sonrası bazı faktörler saç ekiminin başarısında önemlidir.